Merhaba arkadaşlar, Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere bakın böyle pamuk şekeri gibi bir bebek takımıyla karşınıza geldim. Bu şekilde harika bir şapka, çok şirin bak cici bir patiğimiz var ve harika bir bakın bebek hırkamız var. Ben bu hırkanın ve patiğin anlatımını yaptım. YouTube kanalıma yükledim. Her ikisinin anlatımı YouTube kanalımda var ve sizler için bunların anlatımını bu videonun açıklama bölümüne ekliyorum. Siz izlemekte olduğunuz bu videonun sağ alt köşesindeki küçük üçgene tıklarsanız hem hırkamızın hem de bu şirin patiğimizin YouTube linki var. Üzerine tıkladığınız zaman siz de bunlardan bir takım oluşturabilirsiniz. Biz bugün bu tatlı ve güzel bebek şapkamızı yapacağız arkadaşlar. Bakın şapkamızın örgüsüne sihirli halka içerisine trabzanlar yaparak başlıyoruz. Her sırada arttırmalarla bu bölümü elde ediyoruz. Daha sonra hırkanın da modeli olan hırka ve patiğin de modeli olan modelli bölümü yerleştiriyoruz. Bu şekilde örgümüze devam ediyoruz. Ben 3 aylık ölçüyle anlatıyorum. Ama siz daha büyük bebekleriniz için yapacaksanız bu sıra sayısını arttırmayı bir sıra daha fazla yaparsanız şapkanız büyük olacaktır. Yeni doğan bebek için yapacaksanız da bir sıra eksik yapabilirsiniz veya tığınızı daha küçük tığ kullanabilirsiniz. Ben 3 milimlik tığ kullandım. Siz 2 milimlik tığ ile yaparsanız şapkanızın ölçüsü küçük olacaktır. Bakın bu boynun çevresine gelecek olan yere ben bu şekilde kurdale geçirmeyi tercih ettim. Siz ister böyle kurdale geçirebilirsiniz, isterseniz ip kordon yapabilirsiniz. İp olarak da Nakolux Minnoş Baby ipini kullandım. Hırkamı bu renk iple yapmıştım, bu marka iple. Onun için bunu kullandım. İp markası göstermek istemiyorum ama bazı arkadaşlar sadece rengini soruyor. Onun için gösteriyorum bakın. 230-69 renk numarası. Ama siz istediğiniz renk iplerle istediğiniz marka ipi kullanarak bu şapkamızı örebilirsiniz. Kullanacağımız malzemeleri de söyledik. Hazırsak hep birlikte bu şirin ve güzel şapkamızın örgüsüne geçelim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinize kolay gelsin, iyi seyirler. Şapkamızın örgüsüne sihirli halka yaparak başlıyoruz. Bakın sihirli halkayı bu şekilde yapıyorum. Yavaş gösteriyorum. İpi şu şekilde attım. Parmağımın üzerinde bir halka var. Buna tığ taktım. İpi çekiyorum. Bakın bir ilmek oluşturdum. Parmağımdan yavaşça çıkardım. İp doladım elime. Bir zincir çekip sağlamlaştırıyorum. Bu ipin ucunu daha sonra bakın şu şekilde çekebileceğiz arkadaşlar. Bir zincir daha çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu sihirli halka içerisine boşluğa 12 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 trabzanı yaptım. Şimdi yavaşça bu ipin ucunu çekiyorum bakın. Burada hiç delik görünmeyecek arkadaşlar çektiğimiz zaman. Son yapmış olduğum bu trabzanı bu ilk yaptığım trabzan ile birleştireceğiz. İlk yaptığım trabzanın tepe noktasına tığ takıyorum. İpi de üstte tutalım. İlmek aldım, çektim. Tığın üzerindeki ilmekten de çektim. Bakın burada 12 trabzandan oluşan bir yuvarlak elde ettik. 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu gördüğüm ilk trabzanı bakın boşluğa tığ taktım. Boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Takip eden trabzanı bakın bunun tepe noktasına tığ taktım. Trabzan yaptım. Tekrar tığın üzerine ip alıyorum.
Bu tepe noktasına trabzan yaptığım trabzanı boşluktan alarak trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden trabzanı da tepe noktasına bir trabzan yapıyorum. Tekrar aynı trabzanı boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Bakın bu trabzanın tepe noktasına bir trabzan yaptım. Aynı trabzanı bir de boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Bu şekilde arttırma yapıyoruz. Aynı trabzanı ilk önce tepe noktasına batarak trabzan yapıyoruz. Bakın bu şekilde. İkinci defa aynı trabzanı boşluktan alarak trabzan yapıyoruz. On iki tane boşluktan alarak yapmış olduğumuz trabzan olması gerekiyor bu sırada. Bakın tepe noktasına trabzan yaptım. Boşluktan aynı trabzana trabzan yaptım. Takip eden trabzanın tepe noktasına trabzan yaptım. Boşluktan aldım, trabzan yaptım. Tepe noktasına trabzan yapıyorum. Boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. Bakın son trabzanda tepe noktasına yaptım. Bir de boşluktan aldım, yaptım. Kaç tane olduğunu sayalım. Bakın boşluktan aldıklarımız zaten ön tarafta görünüyor. Belli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane boşluktan almış olduğumuz trabzan var. Şimdi bunu kaydırma tekniği yaparak kapatıyorum. Bakın bu şekilde. İkinci sırayı bitirdik. Üçüncü sıradayız. 1, 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın bu boşluktan almış olduğumuz trabzanları hep boşluktan alarak yapacağız. Benden taraftan bakın boşluktan alıyorum bunu. Trabzan yapıyorum. Takip eden burada görünen bu trabzanı tepe noktasına battım. Trabzan yaptım. Takip eden bakın bu boşluktan olan trabzan, bunun da tepe noktasına batıyorum. Trabzan yapıyorum. Aynı trabzanı boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Takip eden bu iki bakın ilmeğe tepe noktasına batarak trabzan yapıyorum. Son yapmış olduğum bu tepe noktasına batarak yapmış olduğum trabzanı boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Bu sırada bu boşluklardan aldığımız trabzanların arasında iki tane tepeden alarak trabzan yapıyoruz. Bakın bunu boşluktan alarak yaptım. Takip eden iki ilmeğe tepe noktasına batarak trabzan yapıyorum. Bu son yapmış olduğum bakın boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. Böylece birer trabzan arttırma yapmış oluyoruz her aralıkta arkadaşlar. Bakın iki trabzanı tepe noktasına batarak yaptım. Bunu boşluktan alarak trabzan yaptım. Tekrar iki tane tepe noktasına batarak trabzan yapıyorum. Bunu boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde bir görüntü oluyor. Sıra sonuna kadar devam edelim. Üçüncü sırada aralarda ikişer trabzanı tepe noktalarına batarak trabzan yaptım. Boşluktan aldıklarımda boşluktan aldım, trabzan yaptım. Bakın son olanı boşluktan aldım, yaptım. Bu iki zincir çektiğimiz bir trabzan olacak. Burada da iki trabzan olması gerekiyor. Buraya bir trabzan yapıyorum. Bakın bir de iki zincirlik var, 2. Kaydırma tekniği yaparak sırayı birleştirdim. Üçüncü sırada toplam trabzan sayım 36 arkadaşlar. Şapkamızın örgüsüne 12 trabzan ile başlamıştık. İkinci sıralarda bir tepe noktasına battık.
Aynı trabzanı bir de boşluktan aldık. 12 arttırma yapmış olduk. 24 trabzan var ikinci sırada. Üçüncü sırada da birer aralıkta birer arttırma yaptık. Toplam 36 trabzan var. Dördüncü sıradayız. 1, 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın bu ilk trabzan boşluktan görünüyor. Boşluktan alıyorum. Takip eden bakın 1, 2, 3 ilmek görünüyor. Bunları tepe noktalarına batarak yapıyorum. 2, 3 trabzanı tepe noktasına batarak yaptım. Bu bakın boşluktan görünüyor. Boşluktan aldım. Trabzan yaptım. Takip eden 3 ilmeği tepe noktasına batarak trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Bakın bunu boşluktan aldım. Trabzan yaptım. Bu sırada da aralarda 3 trabzanı tepe noktasına batarak trabzan yapıyoruz. En son yaptığımız bakın bunu boşluktan alarak trabzan yapıyoruz. Bakın burada 1, 2, 3 var. Bunların tepe noktasına batacağız. En son yaptığımızı boşluktan alıp trabzan yapacağız. Sıra sonuna kadar devam edelim. Dördüncü sıranın sonuna geldim. Bu sırada bakın boşluktan aldığımız trabzanları yine takip edecek şekilde boşluktan aldık. Aralarda 3 trabzanı tepe noktasına batarak yaptık. Bu en son bakın boşluktan aldığımdan sonra 1, 2 trabzan yaptım. Bu 2 zincir çektiğimizde bir trabzandı. 3 oluyor onunla. İlk yaptığım bu trabzanın bakın boşluktan aldığımın tepe noktasına batıyorum. Kaydırma tekniği yaparak birleştiriyorum. Bu sırada toplam 48 trabzan var arkadaşlar. Her sırada 12 trabzan arttırması yapıyoruz. 1, 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın bunu boşluktan alıyorum. Takip ediyor zaten. Sıra devam edecek. Bu boşluktan aldıklarımız devam edecek. Boşluktan aldım. Trabzan yapıyorum. Takip eden bakın 1, 2, 3, 4 trabzan var. Bunların tepe noktasına batarak trabzan yapıyoruz. Bu sırada da tepe noktalarına battığımız trabzan sayısı 4 oluyor. 1, 2, 3, 4. 4 trabzanı tepe noktasına batarak yaptım. Son yapmış olduğum bakın bunu boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Takip eden 1, 2, 3, 4. Bunları tepe noktasına batarak trabzan yapıyorum. En son boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bu sırayı da bu şekilde devam ettireceğiz. Aralarda 4 trabzanı tepe noktasına batarak yapacağız. Bu bakın devam ediyor zaten. Bunları da boşluktan alarak devam edeceğiz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar aynı şekilde devam edelim. 5. sıranın sonuna geldim. Bakın sıra sonunda 3, bir de bu 2 zincirlik var. Onunla 4 trabzan var. İlk yaptığım trabzan ile sırayı kapatıyorum. 5. sıranın sonunda trabzan sayım 60 arkadaşlar. 60 tane trabzan var şu anda. Aralarda 4 trabzanın tepe noktasına battık. Bu takip edenleri boşluktan alarak yaptık. 6. sıradayız. Tekrar 1, 2 zincir çekiyorum. İlk bakın bunu boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Bu sırada aralarda 5 trabzanın tepe noktasına batarak yapacağız. Bakın zaten görünüyor. 1, 2, 3, 4, 5. Bunların tepe noktasına batarak trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 trabzanı yaptım. En son yaptığımı bakın bunu boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Burada bir arttırma yapmış oluyoruz. Takip eden 5 trabzana da tepe noktasına batarak trabzan yapıyorum. 2, 3, 4, 5. Son yaptığımı boşluktan alıp tekrar trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Şapkamızın 6. sırasında birisini boşluktan alarak yaptım. 5 trabzanda tepe noktasına batarak bakın sıra sonuna kadar devam ettim.
En son yapmış olduğum trabzanı ilk yaptığım trabzan ile kaydırma tekniği yaparak birleştiriyorum. Bakın bu şekilde bu bölümü bitirmiş olduk. Şimdi modelli bölüme geçeceğiz. Modelli bölüme geçmek için bir zincir çekiyorum. Bu ilk ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın bu boşluktan aldığım trabzanı boşluktan alarak trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. 1 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmeğe 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan yapıyorum. 2 3 trabzanı yaptık. Bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı ilmek içerisine 3 trabzan daha yapıyorum. 1 2 3. Bakın 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan yaptık aynı ilmek içerisine. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu boşluktan aldığımızı yine boşluktan alarak devam ediyoruz. Şapka bitesiye kadar bu boşluktan aldığımız trabzanları boşluktan alarak devam ettireceğiz. İpi tığın üzerine alıyorum. 1 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmek içerisine 3 trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı ilmek içerisine 3 trabzan daha yapıyorum. 1 2 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan yaptık. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın burada bulunan bu boşluktan aldığımız trabzanı boşluktan alarak devam ediyorum. 1 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmek içerisine 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan yapıyorum. Boşluktan aldığım trabzanı boşluktan alıyorum. Modelli bölümü bu şekilde yerleştiriyoruz bakın. 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan yapıyoruz. Bu 5 trabzanın ortasında bulunan 3. trabzana boşluktan aldığımızı boşluktan alarak devam ettiriyoruz. Bu sıra sonunda 1 2 3 boş kalacak. Buraya kadar devam edelim. Şapkamızın 7. sırasında modelleri yerleştirerek buraya kadar geldim. Bakın burada 1 2 3 boş kaldı. Buradan geriye döneceğiz. Sıraya başlarken, modelli bölüme başlarken bakın boşluktan önce bir trabzan yapmıştık. Burada da bir takip eden ilmeğe bir trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. Şeklinde bir görelim. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 model yerleştirdik. Bu 9 modeliyle şapkamızın örgüsüne devam edeceğiz. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. 8. sıradayız. 8. sırada bu ilk trabzanın üzerine bir trabzan yapıyorum. Bu sırada ne yaptıysak burada da aynısını yapacağız. Bakın tek farkı bu boşluktan aldıklarımız bu sırada tersten görünüyor. Ters taraftan boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Bu 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzanın ortasındaki boşluğa geçiyorum. 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan yapıyorum. 2 3 bir zincir çekiyorum. Aynı boşluk içerisine 3 trabzan daha yapıyorum. 1 2 3 Bu boşluktan aldığımız trabzan bakın ters tarafta görünüyor. Onun için ters taraftan boşluğa takıp trabzan yapıyorum. Takip eden model içerisine geçiyorum. 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan yapıyorum. Bir zincir, aynı boşluğa 3 trabzan yapıyorum. Bu boşluktan aldığımızı bakın ters taraftan boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Bu şekilde düz taraftan görüntüsü de böyle oluyor. Bakın boşluktan aldıklarımız yine devam ediyor. Bu bir zincirlik boşluklara 3 trabzan, bakın buralara
3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan yapacağız. Boşluktan olanları da ters taraftan boşluktan alarak trabzan yapacağız. Bu modellerin hepsinin üzerine yaparak devam edelim. Modelli bölümde ikinci sıra, şapkamızda 8. sırayı bakın aynı şekilde 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan yaptım. Boşluklardan ters taraftan aldım ama bakın ters taraftan geldiği için modelli bölümün sonuna kadar geldim. Burada boşluktan aldığımız trabzandan sonra bir trabzan yaptım. Bakın tekrar bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. 9. sıradayız. 9. sırada bu 3 trabzan yaptıklarımızı 4 trabzan yapacağız. Bakın ilk trabzanın üzerine bir trabzan yapıyorum. Boşluktan aldığımız trabzanı yine boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Bu 3 trabzan var bakın. Bunun ilk ilmeği atlıyorum. İkinci ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Üçüncü ilmek üzerine de bir trabzan yapıyorum. Bakın takip eden 2 ilmek üzerine trabzan yaptım. Baştan bir ilmeği atladım. Boşluk içerisine 2 trabzan yapıyorum. 1 2. Bakın 2 trabzanı trabzanların üzerine yaptık. 2 trabzanda bir zincirlik boşluğa yaptım. Bir zincir çekiyorum. Bu bir zincirlik boşluğa 2 trabzan yapıyorum. 1 2. Takip eden bu 2 ilmek üzerine birer defa trabzan yapıyorum. Bakın ilk ilmek üzerine trabzan yaptım. Takip eden ilmek üzerine de bir trabzan yapıyorum. Bu ilmeği atlıyoruz. Bakın buna hiç trabzan yapmıyorum. Bunu atlıyorum. Boşluktan trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden modelin de ilk trabzanı atlıyorum. İkinci ve üçüncü trabzan üzerine trabzan yapıyorum. Boşluğa 2 trabzan yapıyorum. 1 2. Bir zincir çekiyorum. Boşluğa 2 trabzan yapıyorum. Takip eden bu 2 ilmek üzerine trabzan yapıyorum. 1 2. Son ilmeği atlıyorum. Bakın buna hiçbir trabzan yapmıyorum. Boşluktan trabzanı alıyorum. Trabzan yapıyorum. Takip eden modele geçiyorum. İlk ilmeği atlıyorum. İkinci ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Bu şekilde bu sırayı devam ettireceğiz. İlk ilmeği ve son ilmeği hiç trabzan yapmayacağız. İkinci, üçüncü ilmeğe trabzan yapacağız. Boşluğa 2 trabzan yapıp bir zincir çekip aynı boşluk içerisine 2 trabzan daha yapıyoruz. Takip eden 2 ilmeğe trabzan yapıyoruz. 3'ü atlıyoruz. Boşluktan alarak devam ediyoruz. Bu şekilde bütün modellerin üzerine yaparak devam edelim. Bu sırayı da 4 trabzan, bir zincir, 4 trabzan model yaparak bakın sıra sonuna geldim. Burada en son trabzanın üzerine bakın burada bulunan trabzanın üzerine bir trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. Bakın bu sırada ters taraftan gidiyoruz. 10. sıradayız. İlk ilmek üzerine trabzanı yapıyorum. Bu sırada bu boşluktan aldıklarımız ters taraftan geliyor. Bakın ters taraftan boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Şapkamızın örgüsünü artık 4 trabzan, bir zincir, 4 trabzan olarak devam ettireceğiz. Boşluklara 2 trabzan, bir zincir, 2 trabzan yapacağız. Onun için buradan 2 ilmek atlıyorum. 1 2 ilmek atlıyorum. 3 ve 4. ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Boşluğa 2 trabzan yapıyorum. 1 2. Bir zincir çekiyorum. Boşluk içerisine 2 trabzan yapıyorum. Takip eden 2 ilmek üzerine de trabzan yapıyorum. 1 2. Bakın burada bu 2 ilmeği boş bırakacağız. Burada da 2 ilmeği boş bırakmıştık.
Model sonunda da 2 ilmeği boş bıraktık. Boşluktan aldım, trabzan yapıyorum. 1 2 ilmeği atlıyorum, 3. ilmeğe trabzan yapıyorum. 4. ilmek üzerine de trabzan yapıyorum. Boşluğa 2 trabzan yapıyorum. 1 2 bir zincir çekiyorum. Boşluğa 2 trabzan yapıyorum. 1 2 takip eden 2 ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Bu sırayı da bu şekilde devam ettireceğiz arkadaşlar. Bakın, bu modellerin ilk 2 trabzanını ve son 2 trabzanını boş bırakıyoruz. Ortada bulunan bu bir zincirlik boşluklara 2 trabzan, 1 zincir, 2 trabzan yapıyoruz. Toplam 4 trabzan, 1 zincir, 4 trabzan yaparak modellerin sonuna kadar devam edelim. 10. sırada modelleri yine 4 trabzan, 1 zincir, 4 trabzan yaparak bakın model sırasının sonuna geldim. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. 11. sıradayız. 11. sırada yine bu ilk trabzanın üzerine bir trabzan yapıyorum. Takip eden bakın boşluktan olanı boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Artık 4 trabzan, 1 zincir, 4 trabzan olarak devam edeceğiz. Bu bir alt sırada yapmış olduğumuz gibi 1 2 ilmek atlıyorum. 3 ve 4. ilmeklere trabzan yapıyorum. Boşluğa 2 trabzan yapıyorum. 4 trabzanı yaptık. Bir zincir çekiyorum. Boşluğa bir trabzan yapıyorum. Tekrar aynı boşluk içerisine bir trabzan daha yapıyorum. Bakın 2 trabzanı yaptık. Takip eden bu 2 ilmek üzerine de birer defa trabzan yapıyorum. Sonda 2 ilmeği boş bıraktım. Buraya bakın 4 trabzan, 1 zincir, 4 trabzan yaptık. 2 ilmeği atlıyorum. Boşluktan olan trabzanı boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Takip eden modelde 1 2 ilmek atlıyorum. 3 ve 4'e trabzan yapıyorum. Boşluğa 2 trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı boşluğa 2 trabzan yapıyorum. Takip eden 2 ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Son 1 2 ilmeği atlıyorum. Boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Bu sırayı bu şekilde devam ettireceğiz. Bundan sonraki sıralar da şimdiki yapmış olduğumuz sıra gibi devam edecek. Modellerin başında ve sonunda 2 ilmekleri boş bırakacağız. Diğer ikişer ilmeğe trabzan yapacağız. Boşluklara da 2 trabzan, 1 zincir, 2 trabzan yapacağız. Toplam 4 trabzan, 1 zincir, 4 trabzan olarak modellerimiz devam edecek. Bu şekilde şapkamızın örgüsünü devam ettirelim. Şapkamızın örgüsünde modelli bölümleri 4 trabzan, 1 zincir, 4 trabzan olarak buraya kadar ördüm. Kaç sıra model ördüğüme bakıyorum. 2, 4, 6, 8, 9 sıra model sırası yaptık. Başlangıçtan itibaren de 15 sıra. Şimdi beyaz renge geçiyorum. Bir sıra beyaz renk ile yapacağız arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. Sağlamlaştırdım. İlk ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Yine aynı şekilde modellerimizi devam ettiriyoruz. Boşluktan alıp trabzan yapıyorum ters taraftan. 1 2 ilmek atlıyorum. 3 ve 4. ilmeklere trabzan yapıyorum. Boşluğa 2 trabzan, 1 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Boşluğa tekrar 2 trabzan yapıyorum. Takip eden 2 ilmek üzerine trabzan yapıyorum. 1 2 ilmeği atlıyorum. Boşlukta olan trabzanı boşluktan alarak devam ediyorum. Buraya kadar pembe ile yaptığımızın aynısını bu sırada da beyaz ile yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Şapkanın 16. sırasında beyaz renk ile modelleri 4 trabzan, 1 zincir, 4 trabzan yaparak sıra sonuna geldim. Beyaz ipi burada kesiyorum.
Pembe ile ucunu yapacağız. Bakın bu şekilde görünüyor. Şimdi pembe ipi buradan başlayacağız. Ters tarafta bırakmıştık. Bakın düz tarafa alacağız. Onun için ipi burada kesiyorum. Bu ilk ilmek üzerinden pembe renk ile bir bağlantı oluşturuyorum. Bir zincir çektim, sağlamlaştırdım. 17. sıradayız. 17. sıra şapkamızda son sıra olacak. Bu ilk gördüğüm, bakın boşluktan aldığım trabzan vardı. Onun tepe noktasına sık iğne olarak batıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. 1 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmeğe trabzan yapıyorum. Takip eden ilmek üzerine de trabzan yapıyorum. Bakın 2 trabzanın üzerine trabzan yaptım. Bu bir zincirlik boşluğa 5 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 trabzanı yaptım. Takip eden 2 ilmek üzerine de trabzan yapıyorum. 1 2 Toplam 9 trabzan oldu burada. 2 4 6 8 9. İpi tığın üzerine almadan bu boşluktan yaptığımız trabzanın tepe noktasına sık iğne olarak bunu tutturuyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. 1 2 ilmek atlıyorum. 3 ve 4. ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Bakın buraya 2 trabzanı yaptım. Boşluğa 5 trabzan yapıyorum. Bu bir zincirlik boşluk içerisine 5 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5. Takip eden 2 ilmek üzerine de trabzan yapıyorum. Toplam trabzan sayımız 9 oluyor. İpi tığın üzerine almadan bu boşluktan aldığımız trabzanın tepe noktasına sık iğne olarak tutturuyorum. Bakın bu şekilde 9 trabzandan oluşan dilim modeli yapıyoruz. Bu sırayı bu şekilde devam ettireceğiz. 2 ilmek atlayacağız. 3 ve 4. ilmeğe 2 trabzan yapacağız. Bir zincirlik boşluğa 5 trabzan yapıyoruz. Takip eden 2 ilmek üzerine de trabzan yapıyoruz. 2 ilmeği atlıyoruz. Bu boşluktan aldığımız trabzanın tepe noktasına sık iğne olarak tutturuyoruz. Diğer modeli yapmak üzere 2 ilmeği atlıyoruz. 3. ilmeğe trabzan yaparak devam ediyoruz. Aynı şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Şapkamızın son sırasında 9 trabzandan oluşan dilimli modelleri sıra sonuna kadar yaptım. Şapkamızın şeklinde bir görelim. Bakın bu şekilde uç bölümde dilim modelleri oluştu. Şimdi bu boyun bölgesine gelen yerlerde çalışma yapacağız. Sık iğne çalışması yapıyorum ilk önce. Bakın son sık iğne olarak battım. En sonda bulunan bu tek trabzanın tepe noktasına da sık iğne yapıyorum. Pembe renk ile bu boyunun çevresinden sık iğne yapıyoruz. Bir zincir çekiyorum. İlk ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. Takip eden, bakın ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. İplerin ucunda içeriden bu şekilde tutarak içeride görünmez hale getirebiliriz. Trabzan boşluğuna bir sık iğne yaptım. Bakın burada oluşan ilmek var. Ona bir sık iğne yaptım. Gördüğüm ilmeklere birer defa sık iğne yapıyorum. Trabzan boşluklar var, bakın onlara birer defa. Sık iğne yapıyorum hepsine. Bakın yan tarafta bulunan son trabzanın üzerine geldim. Sık iğne yapıyor gibi ilmek aldım. Bunu bakın burada boş bıraktığımız yer vardı. Burada bakın bu ilmeği atlıyorum. İkinci ilmeğe sık iğne yapıyor gibi yaptım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İp alıp 3'ün içerisinden çekiyorum. Burada bir yuvarlak görüntü elde ediyorum. Takip edenleri sık iğne olarak devam ediyoruz. Bakın burada yine
birleştirme yapacağız. Bu son ilmeği, bakın son ilmekten bir öncesine sık iğne yapıyor gibi yaptım. Yan tarafta bulunan, bakın bu trabzana tığ takıyorum, ilmek alıyorum. 3 ilmek var. İçerisinden çekiyorum. Burada yuvarlak bir görüntü elde ediyorum. Sık iğne olarak devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Boynun çevresinde bir sıra sık iğne yaparak bakın diğer uca geldim. Buradayız, bakın pembe ile başladığımız yerdeyiz. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. Bir sırada trabzan yapacağız buraya. İlk ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Takip eden ilmekler üzerine de trabzan yapıyorum. Her ilmeğe birer defa trabzan yapıyorum, bakın. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar bütün sık iğnelerin üzerine bir sıra trabzan yapalım. Boynun çevresinde sık iğnelerin üzerinden bir sırada trabzan sırası yaptım. Şimdi bir sırada sık iğne yapalım. Örgümüzü bitirelim. Bakın bir zincir çektim. İlk ilmek üzerine bir sık iğne yapıyorum. Takip eden ilmekler üzerine de sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar bir sıra sık iğneyi tamamlayalım. Bir sırada sık iğne yaparak bakın sıranın sonuna geldim. İpimi burada kesiyorum. Böylece şapkamızın örgüsünü tamamen bitirmiş olduk. Bu şekilde çok güzel bir şapkayı birlikte ördük. Şimdi bunun boyun çevresinden ben kurdale geçirmek istiyorum. Bu şekilde bir saten kurdalem var. Bu şekilde bir çatal iğne yardımıyla geçirebiliriz veya iğne yardımıyla elinizle nasıl kolay geliyorsa o şekilde geçirebilirsiniz. Bakın şu şekilde taktım. Bu ilk trabzanı bırakıyorum. 2 trabzanı üstte bırakıyorum. 1 trabzanı altta bırakıyorum. Görüntüsü böyle oluyor. Bu şekilde takıyoruz. Kurdalenin ucunu da makasla düzeltiyoruz. Bakın böylece kurdaleyi de geçirdik. Şapkayı bebeğimizin başına giydirdiğimiz zaman bunda boyunda fiyonk olarak bağlayıp kullanabiliriz. Şu şekilde. Bakın çok güzel yaptık. Çok tatlı, çok şirin oldu. Kız bebeklerimiz için yaptık biz bugün bu şapkayı. Bitmiş haliyle size ölçülerini de vereyim. Bakın başladığımız noktadan bitişe kadar olan uzunluğu ölçüyorum. Santimetre olarak 16 santim. Buranın enini ölçüyorum. Bu şekilde ölçtüğümüz zaman 17 santim. Bakın bu en dar olan yerden ölçüyorum. Burası da 13 santim. Böylece şapkamızı bitirmiş olduk. Bugünlük örgü anlatımımızı da burada bitirmiş olduk arkadaşlar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Sizlerle yeniden yeni örgülerde buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.